Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir konuyla başlıyoruz. Cinsellikte rutinleşme önlenebilir mi? Bugün onun yollarını konuşacağız. Kadınların ve eminim erkeklerin de evlilikleriyle ilgili en sık dile getirdiği konulardan birisi işte bu. Evlilikleri, cinsellikleri, ilişkilerinin monotonlaşması ve giderek paylaşımların azalması. Bu konuda çözüm arayan bir kadın bana gelmişti ve bu kadın dedi ki, hocam benim bir sıkıntım var. Eşimle iletişimimiz yok. Eskiden vardı, iyiydi ama sonradan koptu. Yani aslında eşimle sürekli kavga halinde de değiliz. Hatta dışarıdan bizi herkes çok böyle iyi bir çift olarak görüyor. Ama ve lakin biz geçenlerde oturduk, bu durumu konuştuk ve şuna kanaat ettik ki bizim monotonlaşan, düzeltilmesi gereken bir iletişim problemimiz var. Bunu artık ikimiz de kabul ediyoruz. İkimiz de çaba harcamak konusunda da istekliyiz, hemfikiriz. Ne yapabiliriz? Kısacası hepimizin hayatının yoğunluğu, ev yaşamı, iş yaşamı, çocuklarımız, hayat sorumlulukları sanırım bizim bazı şeyleri yapmamıza engel oluyor. Rutinleşme bunlardan biri. Gerçekten düzelsin istemiyor muyuz acaba? Yoksa ne yapmak lazım? Size tanıdık geldi mi? Bu cümlelerde hiçbiriniz yalnız değilsiniz. Buna inanın. Çünkü zira herkes neredeyse şu andaki ülkemiz durumunda da böyle birçok çift bu monotonlaşma dediğimiz durumu yaşıyor. Evli, çocuklu çoğu aile bu noktada maalesef ve ne yazık ki bu durum bazen bir ailenin dağılmasına ve yoğun anlaşmazlıklara dolayısıyla cinsel yaşamımıza da gölge düşürüyor. Çünkü birbirimizden artık fiziksel olarak temas etmiyoruz, duygusal olarak temas etmiyoruz ve giderek uzaklaşmaya, soğumaya başlıyoruz. Bu noktada uzaklaşma, soğumaya bağlı da toleransımız kalmıyor. Yani eskiden çok da önemsemeyeceğimiz, tolere edebileceğimiz birçok şeyi maalesef büyütebiliyoruz, abartabiliyoruz ve takdir etme duygularımız da ne yazık ki azalıyor. Dolayısıyla çiftlerin arasında da bir kısır döngü başlıyor. Ne ayrılabiliyorlar ne birleşebiliyorlar. Giderek monotonlaşıyorlar ve monotonlaşmayı engellemek için bizim anne ve baba olmanın yanı sıra aynı zamanda sevgili olduğumuzu unutmamamız, duygusal yakınlığımızı, o ilk günkü heyecanımızı koruyabilmek için de bazı şeyler yapmamız gerekiyor. İşte size o 7 altın tavsiye vereceğim. Bunun yollarını anlatacağım. O heyecanı nasıl sağlayabiliriz diye. Birincisi özellikle kadınlarda olmak üzere, bu kadınlarda çok daha fazla ama erkeklerde de var, yok değil. Şöyle düşünüyor. Ben eşime vakit ayırdığımda, eşimle zaman geçirdiğimde, onunla cinsel vakitte geçirdiğimde çocuğumu ihmal ediyor muyum acaba gibi böyle bir aklımda düşünce beliriyor. Bu düşünceden bir kere kurtulmak gerekiyor. Çünkü bizim ilk olarak evliliğimizde, ilişkilerimizde kendi ilişkimize yatırım yapmamız lazım. Çocuklara yatırım yapmak boş bir yatırım diye bakmak lazım. Çünkü çocuklar bizim misafirlerimiz. Bir gün vakti geldiklerinde onlar da kanatlanıp uçacaklar, kendi hikayelerini yazacaklar. Biz yine sevgilimizle, eşimizle, partnerimizle baş başa kalacağız. Yapılan çalışmalar demiş ki eşimle geçirecek zamanım yok. Kadınlar böyle demiş. Çok yoğun çalışıyorum demiş. Ev işleri çok fazla demiş. Çocukların sorumluluğu çok fazla demiş kadınlar. Zaman yaratma bölümüne bir çözüm bulma noktasında ama çocuğumu bıraktım da vicdan azabı duyuyorum demişler. Suçluluk hissediyorum demişler. İşte çalışmalar da bunu gösteriyor. Kadınların hala bu konuda çocuklarıyla ilgili suçluluk duygularından dolayı evliliklerine, ilişkilerine yatırım yapmadıklarını gösteriyor. Bu konuda kadınlar dirençli ama ilişkiye yatırım yapmak, ilişkiye zaman ayırmak aslında çocuğunuzun geleceğine de yatırım yapmanız. Sevgili kadınlar, bunu unutmayın. Bunu kadınlar daha çok yaptığı için kadınlar diyorum ama erkekler de unutmayın bunu yapan erkekler. Çünkü eşlerin mutluluğu, evdeki huzuru, birlikte mutluluğu, çocuğun mutluluğu ve özgüvenin aslında en temel taşlarından biri. Birbirinizi ihmal etmeyin, ilişkinizi ihmal etmeyin. Öyle olunca zaten çocuğunuzu ihmal etmemiş olacaksınız. Sevgili kadınlar ne diyoruz? Suçluluk dışarı, eşimizle düzenli zaman geçirmek içeri. Yani bu daha böyle ön planda tutmamız gereken bir durum. Eşlerimizle illa vakit geçirmek için çocuklarımızı da ihmal edeceğimiz diye bir durumda yok ayrıca. Yani öncesinde ya da sonrasında çocuğumuzla bol, daha kaliteli vakit geçirebiliriz, program yapabiliriz. Oldu bitti işte yani bu kadar ama çok abartıyoruz biz sevgili kadınlar bunu. Öyle ihmal edilecek bir şey varsa çocuğu ihmal etme, ne kendini ihmal et, ne eşini ihmal et, ne çocuğunu ihmal et. Ne ihmal edeceğim biliyor musun? Bırak ev işini, bırak sosyal medyayı, bırak dizileri, bırak Facebook ya da işte sana
sana bir şey katmayan insanları, başka önemsiz insanları ve başka önemsiz şeyleri. Bunları çıkartın, bunları ihmal edin. Diğer bir madde küçük kalp yakınlaştırma ve flört anları yaratmak lazım ilişkimizde. Damlaya damlaya göl olur diye bizim çok veciz bir atasözümüz var. Yani birikimlerimizi küçük küçük düzenli biriktirdiğimiz zaman o zaman bize bir güzel dönüş sağlayacak. Bu ne demek oluyor? İlişkide bunun karşılığı ne? Gün içinde birbirinize küçük mesajlar gönderin. Küçük samimi yakınlaşma anları, küçük flört anları çift olarak birbirinize verebilirsiniz. Çünkü çok koşturmacalı bir hayat temposundayız artık hepimiz. Böyle olunca çiftler de duygusal olarak birbirlerinden temas etmiyorlar, ayrılıyorlar. Bu anlara gereken özeni göstermek gerekiyor. Kadın olarak da erkek olarak da bunu küçümsememek gerekiyor. Cepte artık evlendim olarak bakmamak lazım. Nişanlıyken flört evresinde yaptığımız o şeyleri evlilik hayatında da devam ettirmek gerekiyor. O anlara yaratacak fırsatları kollamak gerekiyor. Misal tatlı minik bir romantik dokunuş yapın eşinize. Hiç beklemediği anda sarılın, öpün. Hiç beklemediği anda kucaklayıp şaşırtıcı davranışlar sergilediğiniz zaman bu hem ona hem de size iyi gelecek. Ve bu çaba birbirinizi görmeniz noktasında da destek olacak. Başka ne yapmak lazım? Sözlerimizle takdir edebiliriz. Bakışlarımızla o çabaları gördüğümüzü belli edebiliriz. Başka ne yapabiliriz? Ya evde tavla oynayabiliriz. Başınızı omuzunuzu yaslayıp film izleyebiliriz. El ele dokunabiliriz. Fiziksel her teması değerlendirebiliriz. Uzun seyahatlerde, şehir içinde, araba yolculuklarında vites kolunun üzerinde el ele tutuşabiliriz. Yani böyle ufak anları yaratmak elimizde. Kısa bir an göz göze gelip seni seviyorum demek. Ya da gün içinde atılan seni özledim mesajı, gün içinde haftada bir, ayda bir onu kaçırıp 10 dakika bir kahve molası, çay molası vermek, birbirimize gün içinde atacağımız o minik mesajlar ve buluşma anları ya da küçük bir masaj, omzuna yapacağınız bir masaj. Gün içinde seni heyecanlandıran, güldüren, eğlendiren şeyi onunla paylaşman gibi birçok şeyi romantik hale getirmek, birlikte gülmek, birlikte eğlenmek, kaliteli anlar yaratmak mümkün. İşte o noktada kalplerimiz yakınlaşır, kalplerimiz sıcak kalır. Bu duygu davranışları bizim duygularımızı da yakınlaştırır. Kalplerimiz birbirine ne kadar yakın ve sıcak olursa o noktada tartışmalar da azalır. Anlaşmazlıklara da illaki kolay bir çözüm bulunur. Evde kavga olmaz, patırtı olmaz, gürültü olmaz, yüksek sesler olmaz ya da olsa da kolay çözülür. Tolere edebilme kapasitemiz artar. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Üçüncü altın tavsiye, yeni ve değişik aktiviteler deneyin, yeni yerler görün, yeni ortamlar keşfedin. Monotonluktan çıkmak için en güzel yöntemlerden birisi de ne biliyor musunuz? Daha önce hiç gitmediğiniz yerlere birlikte gidebilirsiniz. Hiç denemediğiniz farklı aktiviteleri birlikte deneyebilirsiniz. Mesela bir yemek atölyesine birlikte katılabilirsiniz. Bizim Konya'da bın bın diyorlar, bin bin diyorlar. Kimi de scooter diyor. İşte mesela birlikte scooter'a binip gezmek gibi, trekking yapmak gibi, daha önce hiç yapmadığınız bir faaliyeti ikiniz de birlikte o enerji ve istekle, heyecan duyarak başladığınızda ilişkinize de heyecan katıyor bu aynı zamanda. Başta istekli olmasanız bile o aktiviteyi yaparken bir bakarsınız ki birlikte o aktiviteyi yapmak için heyecanla bekliyorsunuz. Sinemaya gitmek başta keyifsiz olabilir, sonra o sinema günlerini iple çekersiniz. Dans dersine gitmek istemeyebilirsiniz ama sonra o anı iple çekersiniz birlikte gitmek için. Birlikte yeni bir restoranı deneyimleyebilirsiniz, bir konsere gidebilirsiniz. Aslında ne olduğunun ekonomik anlamda da hiçbir önemi yok. Yeter ki birlikte yapın, birlikte keyif alın, birlikte heyecanlanın. Bu birlikte bulmaca çözmek de olabilir. Bu birlikte resim yapmak da olabilir. Bu birlikte patchwork yapmak da olabilir. Yeter ki birlikte yapacağınız aktiviteleri hayatınıza sokun. Çift olarak bunu soktuğunuz zaman cinsel yaşamınız da keyifli hale gelir. Yakın olur çünkü kalbiniz. 4., 5. ve 6. maddeyi, 7. maddeyi bir sonraki videoda anlatacağım. Çünkü gerçekten bunlar hem ilişkimize hem cinsel yaşantımıza çok katkısı olan maddeler. Kalbimizi, duygularımızı yaklaştırdığımız zaman evlilik yaşantımızda, partner ilişkimizde, cinsel hayatımızda gerçekten yoluna giriyor. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu videonun 2. serisinde tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın efendim.